Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurzbay. Sizin için geldim, Achtung, her zamanki gibi. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her akşamki bir gün sonraki astroloji yorumlarına Mayday Mayday başlıyoruz arkadaşlar. Hemen Solar Fire'ı açalım. Yarın için nedir ne değildir hemen gözden geçirelim arkadaşlar. Aynen. Şimdi Solar Fire'ı açıyoruz ve bugün ayın 12'si. 12'sine dönelim. Bugün oldukça farkındaysanız burada Ay Oğlak'ta sert bir kare açı vardı. Aynen sert bir kare açı vardı sabahtan beri. Şimdi bu sert kare açı yarın için sona erecek. Gerçeklerle yüzleşebildiyseniz eğer, gerçeği görebildiyseniz ve bunu mantık çerçevesinde değerlendirebildiyseniz bugünü o insanları tebrik ederiz hep beraber. Yarın atıyoruz bir gün. Yarın o açı sona eriyor. Ve Ay yavaş yavaş 14 derece Oğlak Burcu'ndan Plüton kavuşumuna doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Yani Plüton'un o mıknatıs etkisi oraya doğru girmeye başlayacağız ve bu bizim bir sonraki aşamaya köklü bir şekilde dönüşümümüzü yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacak ve eğer Kuzey Ay düğümünü bilinçli bir şekilde farkında olarak kullanıyorsanız, aynen bunun farkındaysanız, nereye doğru dönmeye başladığınızı zaten görüyorsunuzdur mantık çerçevesinde bakıyorsanız eğer. Ve yarın bir rahatlamaya doğru gitmeye başlayacağız. Çünkü kara açı sona erdi ve gitgide gözünüzde saf gerçeklik nasıl inşa edebileceğinizi görmeye başlayacaksınız kare açının ortadan kalkması ile beraber. Ondan sonra Ay yavaş yavaş Plüton ile kavuşuma girmeye başlayacak. Onu zaten ziyadesiyle hissedeceğiz. Eğer bu bilinçte değilseniz fark etmiyor. O kare açı sizi gitgide, yani o kare açı kalksa dahi gitgide zorlanmaya başlayacaksınız. Çünkü idrak etmiyorsunuz. O bilinci mantık olarak içeri almıyorsunuz demektir. Duygusal olarak bakmaya devam ediyorsunuz demektir. Yarın çok güzel bir şekilde rahatlayacağız. Hatta bu akşam rahatlamaya başlayacağız. Ve ondan sonra tıkır tıkır dönüşü görmeye başlayacağız. Gezegensel olarak. Ve yarın bakalım neler olacak, bunu hep beraber izleyeceğiz. Bakalım şimdi tarot kartları ne diyor? Bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim izleyicilerden. Bakalım Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Yarın Ay Oğlak burcunun kare açısını zorlayıcı ivmeden çıktıktan sonra, rahatladıktan sonra karşınıza neler çıkacak onu gözden geçireceğiz şimdi hep beraber. Koç burcu 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın koçlar için, yarın bugünü tamam atlattınız ama bu yine de enerjinizi tamamen karşınızdakine hediye edebileceğiniz manası, değerlerinizi karşınızdakine hediye edebileceğiniz manasına gelmiyor. Yarın da buna dikkat ederek gitmeniz gerekiyor. Mantık çerçevesinde hareket etmeye devam etmeniz gerekiyor sayın koçlar. Mantık çerçevesinde. Aksi takdirde şimdi açı gitti. Ama bu yine değerlerinizi hediye edebileceğiniz manasına gelmiyor. Mantık çerçevesinde ilerlemeye devam. Yoksa hesaplar tutmayacaktır. Çünkü yarın artık yaptıklarınızın karşılığını almaya doğru gideceksiniz. Mayday Mayday. Aksi takdirde eksik bir karşılık alırsınız. Mantık oturmaz. Şimdi mantık oturur ama denge gitmez. Denge oturmaz. Niye? Çünkü siz yanınızda
size katkısı olmayan insanlar taşıyorsunuz demektir. Yarın hala buna dikkat, ama yarın mantık çerçevesine gittiğiniz takdirde tılsımların dörtlüsü diyor ki kazanç gelmeye başlayacak. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar için konuşuyorum bunu. Achtung, dikkat. Gelelim Boğa burçlarına. Sizin olayınız yarın nedir, ne değildir? Boğa burcu 1, Boğa burcu 2, Boğa burcu 3. Ne diyormuş boğalar için? Kupaların kraliçesi. Yatırımlarda kazanç. Yatırımlarda kazanç. Ancak ve ancak Achtung, Ay Plüton kavuşumuna gittiğimiz için yıkılan kule diyor ki bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Değişmediği sürece o yatırımlardan istediğin kazancı alamayacaksın. Niye? Çünkü düzenini güncellemedin. O düzenin güncellenmesi gerekiyor. Eski alışkanlıkları bırakmaya başlaman gerekiyormuş. Çünkü önüne gelen fırsatlar yeni düzene adapte olabilecek şekilde gelecek. Bunu alacaksın, eyvallah, da o eski düzene, bu yeni düzene uyumlu bir fırsat olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Alırsın, eski düzenine oturtmaya çalışırsın, oturmaz. Çünkü senin düzenin güncel değil. O güncelliğe ayak uydurman lazım. Çünkü boğasın, alışkanlıklarına aşırı bir şekilde bağlısın onlara. Mantıklı olduğunu zannediyorsun ama değilsin. Niye? Çünkü güncellemiyorsun. Mantıklı davranman lazım. Aksi takdirde kayıplarının peşinde koşturursun. Otomatik olarak her şey paramparça olmaya gider. Neden? Çünkü o düzeni güncellemeden eskide kalmaya başlarsın bu sefer. Gelen de yaramaz. Gelen de katkı olarak gelmez. Kırılır gider. Orada yapacak hiçbir şey yok. O yüzden sayın boğalar yarın buna dikkat etmek gerekiyor. Mantıklı olun. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Bakalım İkizler Burcu'nun yarını nasıl geçecek görünüyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın İkizler? Bütün olasılıkları yarın çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Mantıklı bir şekilde saldırın. Bütün olasılıkları tık 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 algoritmik şekilde inşa etmeye çalışın. Ve canınızı sıkan her kimse canınızın sıkılmasını bıçak gibi kesin. Ama önyargılı olmayacak bir şekilde. Mantıklı bir şekilde. Aksi takdirde sürprizlere kendinizi kapatırsanız, ani gelişen olaylara kendinizi kapatırsanız, ya o ani gelişecek olan olay mantıklıysa o zaman ne yapacaksın? Sayısal bir değeri varsa o zaman ne yapacaksın? Ön yargıya girer. Ön yargıya girerse de sen bu mudur, budur diyemezsin. Boşa savaşmış olursun. Boşa savaşmış olursun sayın İkizler yani. Haberin olsun. Yani tamam kare açı kalktı da abartmayın. Aynen abartmayın. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Güneş burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Ciddi işler, ciddi ilişkiler evi. Bakalım orada neler olacak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki size sayın yengeçler, yolunuz açılıyor ciddi manada. O yolu ilerliyorsanız eğer açılıyor. Ve vermeniz gereken en büyük savaş kendi mantıksız bilinçaltınızla. Çünkü bilinçaltı eski kalıplarla, eski mantık kalıplarıyla çalışmaya alışıktır. Siz onu güncellemediğiniz sürece. 2026'dayız. Belki 1990, belki 1980, belki 2000 mantığıyla hareket ediyorsunuz.
Gittiğiniz yolda o mantığa izin yok. Hatta o mantık zaten görmeye başladığı an korkmaya başlar. Niye? Çünkü kendisinin güncellenmesi gerektiğini biliyordur. Ölmekten korkar. Ama onun son kullanma tarihi çoktan geçti. Onun son kullanma tarihi geçti. Onu kullanmaya devam edersen tılsımların kraliçesine asla ulaşamazsın. Asla. Ona ulaşmak mı istiyorsun? Kendi mantığını güncelle. Bilinçaltını güncelle. Update yap, update. Mayday, mayday. Mayday, mayday sayın yengeçler. Update yapmak zorundasın. Aksi takdirde enerjiyi boşa harcarsın. Boşa mücadele edersin. Ama çok mantıklıydı. Kaç senesine göre? Kaç senesine göre mantıklıydı. Bitti artık, yapacak bir şey yok. Bir de mevzu ciddi. 7 numaralı ev. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Alçalan kova, 6 numaralı organizasyon eviniz. Bugün oldukça zorlanmış olmalısınız kare açıya göre. Aynen matematiksel olarak. Yarın o zorluk üstünüzden kalkıyor. Sayın aslanlar, bakalım nereye doğru gidiyorsunuz? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Nereye doğru gidiyormuş aslanlar? Kupaların prensiyle beraber çok güzel olaylara doğru gidiyorsunuz. Ve bu olaylar sizin değişikliğe doğru gitmenize sebebiyet verecek. Ama bu değişikliği mantıklı bir değişiklik haline getirmeniz gerekiyor. Duygusal bir değişiklikle kayıplarla beraber gidersiniz. Duygusal bir değişiklikle kayıplarla beraber gidersiniz. Çünkü bulunduğunuz nokta size artık hiçbir şey kazandırmayacak. Tamamen mantıksız olacak. Ve mantığınız, siz onu zorlarsanız kaşış yapacak yer arayacak. Şuraya gidelim. Niye? Burası artık mantıksız çünkü. Burada kalırsak duygusal tepki vereceksin. Ama kupaların prensinle duygusal tepki verdiğinde hiçbir artı kazanamazsın. Mümkün değil. Hiç şansı yok. Bu yüzden mantıklı hareket edip tepkilerini ona göre verip ona göre kazançlı çıkacak bir şekilde hareket etmen gerekiyor sayın aslan. Tamamen düz mantık. Net. Aynen. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Hödöt. 6 numaralı ev kova, 5 numaralı ev. Yaratıcılık evi. Make sense? Make sense. Aynen. Sayın Başaklar. 1 numaralı ev, pardon, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Bakalım sayın Başaklar nereye doğru gidiyor? Sayın Başaklar küllerinden doğmaya doğru gidiyorlar. Akıllı olun sayın Başaklar. Akıllı olun. Doğru zamanda doğru hamleyi yapın. Sancılı bir süreç geçecek. Hiçbir manipülasyona müsaade etmeyin. Achtung. O yüzden doğru zamanda en doğru mantıklı hareketi yapmanız gerekiyor. Gerekirse satranç oynayacaksınız. O kadar mı mantık? Tamamen kör kütük mantık. Aynen. Kör kütük mantık. O mantıkla beraber daha sonra doğru taşı, doğru gediye oturttun mu? Oturttun. O dakikadan itibaren tadını çıkarmaya başlayabilirsin. O dakikadan itibaren bütün yeteneklerini sergileyebilirsin. Ancak bu yarın olmayabilir. Aynen. Yarın en çok başa çıkman gereken şeyler duygusal manipülasyonlar. Zaten süreç sancılı. Yeni başlıyorsun daha böyle. Ona istinaden doğru zamanda doğru hamleyi yapmazsan duygusal patlamalar yaşarsın. Duygusal patlamalar yaşarsan en zayıf yönünden vururlar. En zayıf yönünden vururlarsa hiçbir hesabın tutmaz. Ne oldu? It's false. Kaybettik. Done. Aynen. Ona göre. True demek istiyorsan, successful demek istiyorsan, gelelim şimdi terazi burçlarına. 4 numaralı ev. Güvenlik alanınız ve kökler. Nedir ne değildir.
1 numaralı kart Sayın Terazi, 2 numaralı kart Sayın Terazi ve 3 numaralı kart Sayın Terazi. Ne diyormuş ki Sayın Terazilere? Sayın Teraziler, kara kaplı defteri çıkarın. O kör kütük mantık defterini çıkarın. Aynen. Dünyanın en kaliteli defterini çıkarın abi. Çevirin sayfaları. Çevirin sayfaları ve mücadeleye olduğu gibi devam edin. Ne sizin için doğru, ne sizin için yanlış. Tıkır tıkır, tıkır tıkır. Tuğla üstüne tuğla, tuğla üstüne tuğla, tuğla üstüne tuğla. Koyman gerekiyor abi. Yarın devam edeceksin. Ve yavaş yavaş dönem değişikliği geliyor. Yavaş yavaş. Sen de mantıklı bir şekilde matematiksel olarak yer değişikliğine doğru gittiğin görünüyor. Çünkü bulunduğun nokta sana artık verim vermeyecek. Mayday, mayday, mayday. Bütün hesapların oraya doğru gidecek zaten. Ama bunu duygusal bir tepkiyle yapmayacaksın Sayın Terazi. Mantık silsilesi çevresinde yapacaksın. Matematiksel olarak. Ve o kök yavaş yavaş başka yere taşınmaya başlanacak Sayın Terazi. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu zaten hep beraber izleyeceğiz. Aynen. Geri dönüşler olacakmış. Ne geri dönüşü ya? Allah Allah. Tabi. Hiçbir yere geri dönmüyoruz abi. Gölgelerin gücü adına. Gelelim şimdi Sayın Akrep burçlarına. 2 numaralı ev Yay, 3 numaralı ev Oğlak. Bakalım hangi hesapla, hangi düşünceyle nereye gideceksiniz Sayın Akrepler? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş Sayın Akreplere? Sayın Akrepler. Fikir çatışmaları. Ona dikkat. Fikir ayrılıklarına, fikir çatışmalarına, ego çatışmalarına dikkat. Eğer hak ettiğini almak istiyorsan mantıklı olmak durumundasın Sayın Akrep Burcu. Etrafındakiler duygusal kararlarla gelebilirler. Bu sana değer katmaz. Değer katmaz. Değer katması için değer katacak fikirlerle gitmen gerekiyor. Yani mantıklı olman gerekiyor. Ve ne diyor Kılıçların üçlüsünden sonra bu kart çıkarsa o dönemin kapanması gerekiyormuş. Mayday, mayday Sayın Akrep. O dönem net bir şekilde kapanması gerekiyor. Çünkü bu kapanacak olan bir karttır. Ondan sonraki süreç yepyeni uzun vadeli bir süreç olacak. Uzun vadeli başarılara imza atacaksın. Ama bu dönemi mantıklı kapatabilirsen. Tertemiz. Aynen Sayın Akrep. O dönemi kapat. Yeni bir felsefeye geç. Nokta Sayın Akrep. Gelelim şimdi uçan pisicikler. Sayın Yay burçları. Değerler eviniz. Direkt kafadan orası. Değerler eviniz. Değerler eviniz ne diyormuş Sayın Yaylar? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş değerler evinde? Biraz gerginlik olabilir. Temkinli olmakta fayda var Sayın Akrepler. Ve siz de Yengeç burcu gibi son kullanma tarihi geçmiş olan gerek sizin düşünceleriniz, bilinçaltı düşünceleri, gerek başkasının korkuları hiçbirine müsaade etmemeniz icap ediyor. Aksi takdirde aşırı gerginlik mantıksız olaylara imza atabileceğiniz manasına geliyor. Ama konu tamamen değerler, yani saf mantık. Günün sonunda aha da burada günün sonunda absürt bir hırsla değneklerin şövalyesi gerginlikten saçmalayabilirsin. Hem gerginlik hem korku. Hırs basar bu sefer. Mantıklı bir şey yapacağım derken aşırı mantıksız bir şey yaparsın ama yaptığının farkında değilsindir. Niye? Aha da bundan dolayı. Korkuların. O korkuların
artık güncellenmesi gerekiyor. Güncellenirse bu gerginlik gider. O gerginlik giderse çok güzel küçük çaplı yer değişikliklerine her şeyi tıkır tıkır oturtma şansın var kendi değerler evinde. Mayday mayday sayın yaylar. Onu yarın çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor sayın Güneş burcu ve yükselen burcu yaylar. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. 1 numaralı ev. Adım attığın her yer. Hayatı karşıladığın her yer. Bakalım Oğlak burçları için ne diyormuş? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş Oğlak burçları için? Kapanış. Bak burada. Alacağın destekle bir döneme kapatman gerekiyor. Ve çok güzel bir döneme başlangıcım var. Bu kapandıktan sonra. O dakikadan sonra başarabilirsen bunu yaratıcılığın devreye girecek. Zaten 1 numaralı evi yaşıyorsun. Her adım attığın yerde show time diyebilirsin. Ve tılsımların onlusu. Biliyoruz da konuşuyoruz arkadaşım. Aynen. Yapacağın bütün görüşmeler sana değer katmaya başlayacak. Hem de köklü değerler katmaya başlayacak. Sen o dönemi yarın kapatabilirsen sayın Oğlak. Kapattın, bitti. Game over. Ondan sonra new beginning. It's time is in running. Bir öncesi için time out. Aynen. Time out, false. New time, running, it's true. Bitti. Nokta. Çünkü ondan sonra Ay Plüton kavuşumuna doğru gidiyoruz. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına. Bakalım sayın Kova burçları 12 numaralı ev geçmişle ilgili konularda neler sona eriyor, neleri tamamlıyorsun? Çünkü 12 numaralı ev var mı? Boru mu? Aynen. Sayın Kovalar 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın Kovalara? Risk alman gerekiyor. Tertemiz bir şekilde. Risk alacaksın. Gerginliğe dikkat edeceksin. Aynen. Gerginliğe dikkat. Temkinli olacaksın ama risk de alacaksın. Ve kırılma noktasına doğru gideceksin sayın Kova. Bu kart kırılma noktasını gösteriyor. Risk al ama temkinli ol. Bu risk almayacağın manasına gelmiyor. Mücadelenin sonuna gireceksin. 12 numaralı evden ondan sonra 1 numaralı eve. Orada da Plüton var. Plüton da sana bu şalteri indirtecek. Ding! O şalter ding gidiyor. Sayını kovalar. Yani bundan sonraki süreç bambaşka bir noktaya doğru gidiyorsun. Zirveye doğru. Mayday mayday sayın Güneş burcu ve yükselen burcu kovalar. O yüzden yarını iyi değerlendir. Temkinli olmayı bırakma. Gelelim sayın balık burçlarına. Dış alandan paslaşmalar 11 numaralı evden. Sayın balıklar bakalım dış alanda yarın neler görünüyor. Balık burcu 1, balık burcu 2 ve balık burcu 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Kaybetmekten korkmadığın sürece zafer senin. Kaybetmekten korkmadığın sürece gücüne güç katacaksın. Çünkü zaten değerler evinden sana geliyor. 11 numaralı eve alacakların geliyor. Ama bir şey demeyeyim de kaybetmeyeyim. O zaman gücü hediye et. Dünyanın en mantıksız hareketini yap. Duygusal davran, matematiksel değil, duygusal davran, mantıksız davran. Her şeyi hediye et olur. Sana da vereyim. Niye? Kaybetmeyeyim ben sizi. Kaybetmeyeyim. Yani her türlü gücünü hediye et. Sebilsin ya. Bedavasın yani. Değersizsin ya.
Sen bu evde böyle yapıyorsan diğer evleri düşünemiyorum. Yani dışarıdan verdiğin değerin karşılığını aldın. Tek ev 11 numaralar ve Oğlak Burcu'nda. Burada bunu yapıyorsan 12 numaralı evindeki Plüton ondan sonra sana ne yapar sen düşün. Nasıl bir ceza keser sen düşün. O da mantıklı ol Plüton. Mantıklı ol Plüton dersin. Sen mantıklı olduğunda peki? Ama sen mantıklı ol. Yemezler. Yemezler. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.